Türkiye, NATO benzeri bölgesel bir ittifak kurmak için yaklaşık 2 yıldır sürekli görüşmeler yapıyor. Bu görüşmeler Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır arasında yapılıyordu ve sonuç olarak Mekke Anlaşması imzalandı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan 7 Ağustos'ta bu tarihi kararı aldı. Peki neden üçü? Yani görüşmelerde bir de Mısır'ı saymıştık. Mısır neden imzacı devletlerin arasında değil? Mekke Anlaşması'na katılması için hala çaba sarf ediliyorken neden katılmıyor? Peki önümüzdeki dönemde o da bu anlaşmaya imza atacak mı? Bugün hızlıca bu soruları cevaplıyoruz. Mekke Anlaşması gerçekten önemli bir anlaşma. Çünkü her şeyden önce doğru zamanda yapıldı. Dünya şu an dönüşüm sürecinin içinde. Eski tek ya da çift kutuplu dünya artık tamamen değişiyor. Önümüzdeki yüzyıl, hatta belki de daha da uzun bir süre dünyada bölgesel liderlerin ve bölgesel işbirliklerinin hakim olacağı bir süreç yaşayacağız. Dünya buraya doğru ilerliyor ve işte Mekke Anlaşması tam olarak böyle bir dönemde ortaya çıktı. 7 Ağustos'ta Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalandı bu anlaşma. Anlaşma adından çokça söz ettirdi çünkü anlaşmanın en kritik unsuru kolektif caydırıcılık ilkesi. Aynı NATO'nun 5. maddesinde olduğu gibi. Kolektif caydırıcılık ne demek? Taraf devletlerden herhangi birine yapılacak silahlı saldırı diğerlerine de yapılmış sayılır. Yine aynı NATO'da olduğu gibi doğrudan bir askeri bağlayıcılığı yok. Yani taraflardan birine bir saldırı oldu diye diğerleri doğrudan savaşa girmek zorunda değil. Anlaşmanın tarafları kendi hesaplarını, kitaplarını yapacaklar ve verebilecekleri en önemli destek neyse onu verecekler. NATO'da da böyle zaten ama işte bu kolektif caydırıcılık ilkesi doğrudan tarafların birbiri için savaşa girmesini zorunlu kılmasa da taraflardan birine saldıracak olan herhangi bir yapıya şu mesajı veriyor. Eğer bana saldırırsan 3 devlet farklı açılardan bir araya gelir. İşte bu mesaj caydırıcılık demektir. Tabii bunun yanında anlaşmanın askeri teknolojilerde, askeri eğitimlerde işbirliği gibi önemli başka yönleri de var. Ve belki de hepsinden de önemlisi bu anlaşma bir bakıma taraflara nükleer bir şemsiye sağlıyor. Çünkü anlaşmanın taraflarından biri Pakistan ve Pakistan İslam dünyasındaki tek nükleer güç. Orta Doğu dışarıdan çok fazla müdahale almış bir bölge. Özellikle petrolü sömürmek isteyen batılı güçler buraya 100 yıldır müdahale ediyorlar. İşte Mekke Anlaşması bir açıdan baktığınızda bu müdahaleye karşı direnmek anlamına da geliyor. Yani benim bölgemden artık çıkın gidin demek oluyor. Çerçevesini çizdiğimiz böyle bir anlaşma bir fırsat mı? Evet, ciddi bir fırsat. Özellikle bu anlaşmanın yapıldığı bölge ülkeleri için çok ciddi bir fırsat. Yani normal şartlarda aklı başında herhangi bir devlet böyle bir anlaşmanın tarafı olmak ister. Kendi bölgemiz için düşündüğümüzde böyle bir anlaşmanın içinde yer alması gereken elbette birçok ülke var. Ama bunların başına normal şartlarda Mısır çekmeli. Anlaşmada 3 devlet var. Birisi nükleer bir güç ve büyük bir orduya sahip. Birisinin müthiş bir yerli savunma sanayi ekosistemi var. Dünyanın en güçlü ordularından birine sahip ve dünyada operasyonel tecrübesi en yüksek devletlerden biri. Birinin de çok büyük bir ekonomik gücü var. Böyle bir oluşumun Mısır gibi nispeten güçlü sayılabilecek bir devleti içine alması elbette bölgedeki dengeleri etkiler. Zaten bu yüzden ittifaka üye ülkeler Mısır'ı bu anlaşmaya dahil etmek istiyor. Özellikle Türkiye bunun için uzun zamandır çaba sarf ediyor. Ama Mısır buna yanaşmıyor. Peki Mısır neden bu anlaşmaya dahil olmuyor? İşte bu soruyu sorduğumuz zaman birden fazla sebebi konuşmamız gerekiyor. Tek tek Mısır'ın bu anlaşmaya neden katılmadığını derinlemesine bir analiz edelim. En son videonun sonunda da anlaşmaya ilerleyen dönemde katılacak mı katılmayacak mı birlikte karar veririz. Mısır'ın bu anlaşmaya katılmasını engelleyen faktörlerin başında İsrail faktörü var. İsrail ile Mısır arasında bir savaş vardı. Hatta 6 gün savaşında İsrail Sina Yarımadası'nı ele geçirmişti. 12 yıl boyunca da elinde tuttu orayı. Sonra ABD'nin arabuluculuğunda Mısır ve İsrail liderleri bir anlaşma imzaladı. Camp David Anlaşması. 1979'da imzalanan bu anlaşmadan biri de İsrail ile Mısır arasında bir barış ve güvenlik dengesi var. Yıllarca bu soğuk barış olarak adlandırıldı. Taraflar bu süreçte mümkün olduğu kadar birbirleriyle muhatap olmadılar ama 2023 sonrasında işler değişmeye başladı. Gazze'nin ardından İsrail, Mısır tarafında da birçok askeri adım attı. Normalde Mısır tarafındaki Selahaddin koridoru bir tampon bölgeydi. İsrail hem bu koridoru hem de Refah sınır kapısını doğrudan işgal etti. Bununla birlikte iki ülke arasındaki ilişkiler kopma noktasına geldi. Mısır bunun karşılığında Sina Yarımadası'ndaki askeri varlığını yıllardır görülmemiş bir seviyeye çıkardı. Anlaşma gereği normalde Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki C bölgesinde sadece sivil polis gücü bulundurması gerekiyordu. Ama son istihbarat raporlarına göre Mısır buraya 40.000 asker yerleştirdi. Merkava tanklarına karşı antitank unsurları, zırhlı personel taşıyıcılar ve Çin menşeli uzun menzilli hava savunma sistemleri yerleştirdi. Yani Mısır, İsrail'in anlaşmayı ihlal etmesinin karşılığı olarak anlaşmayı ihlal etti. Her ne kadar İsrail gidip bunu ABD'ye şikayet etse de bir sonuç çıkmadı elbette. Mütekabiliyet uluslararası hukukta bir haktır. Tabii şimdi aklınıza şu gelmiştir. O zaman niye İsrail bu anlaşmaya katılması için engel olsun? Madem
Madem bu kadar gerginler, Mısır'ın normalde katılmayacaksa bile katılması gerekmez mi? Normalde belki öyle. Ama Mısır süreci öyle yürütmüyor. Bütün bu gerilimlere rağmen İsrail'le olan krizini yönetirken gerginlikleri absorbe etmeye çalışıyor. Yani İsrail ne kadar provoke ederse etsin bunlara askeri veya sert siyasi misillemeler yapmak yerine bu krizleri emerek arabulucu rolünü muhafaza etmeye çalışıyor. Biliyorsunuz Kahire hem İsrail'le hem ABD'yle hem de Hamas ve diğer Filistinli gruplarla aynı anda iletişim kurabilen nadir devletlerden biri. İşte bu vasfını şu an korumaya çalışıyor. Şimdi çizdiğim tabloyu şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Zaten İsrail aralarında ciddi gerginlikler var ve buna rağmen savaştan kaçınmaya çalışıyorlar. Böyle bir ortamda İsrail'in ciddi anlamda rahatsız olduğu ve kendini çevreleme adımı olarak kabul ettiği bir oluşuma Mısır'ın katılması mümkün mü? Çok mümkün değil. Özellikle Türkiye'nin yani anlaşmanın en önemli gücünün İsrail'le yaşadığı gerginlik Mısır'ın anlaşmadan uzak durması için önemli bir sebep. Tabii mesele sadece İsrail'le sınırlı değil. Bir de Hindistan faktörü var. Asya ekseni genel olarak Mısır'ın dış politikasında giderek daha fazla ağırlık kazanıyor. Tabii bu eksende Mısır için en önemli aktörlerden biri de Hindistan. Pakistan Mekke Anlaşması'nın nükleer kapasiteye sahip çekirdek üyesi. Yani bu ne demek oluyor? Hindistan Pakistan'a saldırdığı zaman anlaşmanın tarafları bu saldırıyı kendine yapılmış kabul edecek. Bu da anlaşmaya katılan tarafları aslında doğrudan Hindistan'ın karşısında konumlandırmış oluyor. Mısır'la Hindistan'ın ilişkileri köklü bir geçmişe sahip ama özellikle son yıllarda çok ciddi bir ivme kazandı. Mesela Ocak 2023'te Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Hindistan'ın Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına başkonuk olarak katıldı. Hemen ardından Hindistan Başbakanı Modi Kahire'yi ziyaret etti. İki ülke ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine taşıdılar. Hatta Sisi'ye Hindistan'ın en yüksek sivil nişanı verildi. Tabii ki bu Türkiye ile Pakistan arasındaki gibi bir dostluk değil. Tamamen ekonomik sütunlar üzerine inşa edilmiş bir dostluk. İki ülke arasındaki ticaret hacmi çok kısa bir sürede 7 milyar dolara çıktı bu şekilde. Yakın bir gelecekte bu rakamın 12 milyar dolara çıkacağı söyleniyor. Mısır bu kadar ciddi bir ekonomik krizle boğuşurken böyle paralardan vazgeçemez. Zaten ekonomik ilişkileri de oldukça derin. Hintli enerji devleri Süveyş Kanalı ekonomik bölgesinde 20 milyar dolara yakın yatırım anlaşmaları imzaladı. Mısır bu anlaşmaları ekonomisi için bir nefes almak gibi görüyor. Böyle bir ortamda Pakistan'la Hindistan arasındaki husumeti göz önüne aldığında Mısır'ın Pakistan'ı da kapsayan bir askeri blokta doğrudan taraf olması çok mümkün değil. Çünkü Hindistan tarafı bunu hasmane bir konumlanma olarak kabul edecek. Yani Mısır Hindistan tarafından gelen milyarlarca dolarlık yatırımları riske atmaktansa Asya siyasetinde tarafsız kalmayı tercih ediyor. Tabii uluslararası ilişkilerde analizler yapılırken genellikle iç hukuk göz ardı edilir. Ama Mısır böyle bir anlaşmaya katılacaksa konuşmamız gereken en önemli başlıklardan biri iç hukuk dinamikleri. Mısır'ın bölgesel ve küresel bir ittifaka katılması sadece siyasi liderlik kararıyla gerçekleştirilemiyor. Zaten Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Mısır'ın da katılımını beklediğimizde dair bir açıklama yaparken Mısır Dışişleri Bakanı anayasal engellere özellikle vurgu yapmıştı. Çünkü 2014 yılında kabul edilen Mısır Anayasası'nın 151. maddesi uluslararası anlaşmaların onaylanma şekillerini çok sert şartlara bağlıyor. Anlaşmaların kanun hükmü kazanabilmesi için öncelikle Temsilciler Meclisi onayı zorunlu. Tabi bu sadece iki devlet arasında yapılan ikili anlaşmalar için geçerli. İttifak anlaşmalarında işler çok daha sert. Eğer Mısır bir ittifaka katılım anlaşması imzalayacaksa burada meclis onayı da yeterli olmuyor. Doğrudan halk oylamasına yani referanduma gidilmesi gerekiyor. Referandumdan çıkacak sonuca göre karar alabiliyorlar. Tabi Mısır yönetimi darbeci bir yönetim. Darbeyle başa geldiler. Şu anda da ülkede işler pek iyi gitmiyor. Mısır ekonomisi berbat durumda. Tüm bunlar varken de herhangi bir konuda Mısır yönetimi halkın karşısına sandıkla çıkmak istemiyor. Yani diğer sorunlar aşılsa bile bu anayasa engeli Mısır'ın katılımı için ciddi bir engel. Tabii iç hukuktan bahsettik diye dışarıdaki hesaplar bitmedi. Sadece kısa bir ara vermiştik. Şimdi tekrar dışarı açılalım. Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılmasının önündeki dördüncü engel Körfez içi denge siyaseti. Suudi Arabistan Körfez'in başat aktörü. Yani Körfez'de önemli konularda kararı Suudi Arabistan verir. Ama son dönemlerde Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında da bir ayrışma var. Hem de çok ciddi bir ayrışma. İki devletin veliaht prensleri hiçbir konuda anlaşamıyorlar. Mısırsa bu gerginlikte bir taraf olmak istemiyor. Çünkü Körfez ülkelerinin Mısır'da ciddi yatırımları var. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri Akdeniz kıyısında 35 milyar dolarlık devasa bir turizm ve altyapı yatırımı yaptı. Bu yatırım Mısır'ı finansal bir darboğazdan kurtardı. Mısır piyasaları biraz rahat nefes aldı. Bununla birlikte tabii bu sayede Birleşik Arap Emirlikleri Mısır'da uzun süreli bir nüfuz alanı elde etti. Peki Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan arasındaki gerginliğin esas sebebi ne? Bölgesel liderlik. Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan'ın Körfez'deki liderliğini tanımıyor. Buradan kaynaklanan bir gerginlikleri var. Mekke Anlaşması ise Suudi Arabistan'ın Körfez'deki
bölgedeki liderliğini perçinleyecek bir anlaşma. Çünkü ABD'nin artık güvenilir bir ortak olmadığını anladılar ve böyle bir ortamda şu an Suudi Arabistan çok güçlü bir ittifakın 3 çekirdek kurucusundan biri haline geldi. Bu Suudi Arabistan'ın bölgedeki liderliğini perçinleyecek bir hamle. Tabi aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'nin hoşuna gitmeyen bir hamle. Şimdi Mısır bu anlaşmaya doğrudan katılırsa Birleşik Arap Emirlikleri'ni karşısına alabilir. Ya da en azından ilişkilerinde bir güvensizlik oluşabilir ve işte bu denge Mısır'ı Mekke Anlaşması'ndan uzak tutuyor. Tüm bunların yanında bir de askeri doktrin farkı var. Ülkeler böyle askeri ittifakların içinde yer alacaksa buradaki tercihlerini belirleyen en somut göstergeler askeri kuvvet yapılanmaları ve doktrinleri olur. Mısır Silahlı Kuvvetleri son 10 yıldır ciddi bir modernizasyondan geçiyor ama askeri doktrinleri büyük ölçüde içe dönük, toprak savunmasına odaklı ve terör tehditlerine karşı devlet otoritesini hakim kılmaya yönelik. Tabi bu doktrin Türkiye ve Pakistan gibi sınır ötesi harekat kapasitesi yüksek, sınır ötesinde kuvvet aktarımı yapabilen askeri kültürlere çok zıt. Bu da elbette bir uyumsuzluk oluşturuyor. Düşünün ki Mısır doğrudan sınırını ilgilendiren devasa krizlerde bile sınır ötesi askeri harekattan kaçındı. Ne gibi krizler derseniz mesela Sudan İç Savaşı ya da Etiyopya ile yaşadıkları Rönesans Barajı anlaşmazlığı ya da Libya meselesi. Türkiye buradan Libya'ya gitti, olayı çözdü. Mısır Libya konusunda sadece açıklamalar yaptı ve Halife Hafter'i destekleyen Wagner gibi yapılara sınır geçişi için müsamaha gösterdi. Ama kendisinin sınır ötesine geçme ihtimali olmadığını herkes biliyordu. Çünkü dediğim gibi onların askeri doktrinleri tamamen içe dönük. Bu kadar içe dönük ve riskten kaçınma üzerine kurulu bir askeri doktrinle kolektif caydırıcılık ilkesini merkeze alan anlaşmalar uyuşmazlar. O yüzden Mısır bu anlaşmaya çok zor yanaşır. Ve bunlardan başka bir de Mısır'ın bölgesel liderlik iddiası var. Mısır, Arap milliyetçiliğinin çok yoğun olduğu bir devlet. Kendilerini Arap dünyasının lideri olarak görüyorlar. Bölgesel güvenlik mimarisinin siyasi merkez olduklarını düşünüyorlar. İşte bu yüzden Mısır'ın başka aktörler tarafından kurgulanmış, tasarlanmış, çerçevesi çizilmiş bir ittifaka sonradan katılması, yani alt partner olarak böyle bir oluşuma katılma ihtimali çok düşük. Diğer bir deyişle bu bölgede kurulan bir okey masasına dördüncü olmayı kabul etmezler. Eğer bu anlaşma Mekke Anlaşması değil de Kahire Anlaşması olsaydı o zaman gelme ihtimalleri daha yüksekti. Ve dediğim gibi Mısır Arap milliyetçiliğinin en güçlü olduğu devletlerden biri. Dışarıdan gelen aktörlerle, yani Türkiye gibi, Pakistan gibi aktörlerle oluşturulan, daha da önemlisi Arap olmayan bu aktörlerin başı çektiği ittifaklara yanaşmazlar. Onlar daha çok Arap Birliği inisiyatiflerine sıcak bakarlar. Mesela 1950 yılında Arap Birliği kendi aralarında aynı Mekke Anlaşması'na benzer bir anlaşma imzalamıştı. Burada da üyelerden birine yapılmış saldırı diğerlerine yapılmış gibi kabul ediliyordu. Ve bu anlaşmanın başını çeken ülke Mısır'dı. Tabii kağıt üzerinde kaldı. Anlaşmadan bir şey çıkmadı. İsrail'le yaptıkları savaşlarda gördük. Hezimete uğradılar. Ama Mısır'ın yaklaşımını göstermesi açısından önemli. 1950'den örnek verdim ama şu anda da kafalar farklı değil. 2015 yılında Sisi bir tür Arap NATO'su kurulmasını resmen önermişti. Hatta İsrail son dönemlerde iyice saldırganlaşıp gidip Katar'a bile saldırı düzenleyecek hale gelince Mısır hemen bu fikri yeniden ısıtıp Arap devletlerinin önüne koydu. Orada bile şunu diyorlardı. 20 bin kişilik bir kuvvet oluşturalım. Bu kuvvet Kahire'nin komutasında olsun. Bizim liderliğimizde bunu yapalım. Yani Mısır'ın hayali böyle bir pakt değil. Onların hayali kendi komutalarında ve Arap kimlikli bir güvenlik mekanizması tasarlamak. Mekke Anlaşması'nda ise 3 devlet var. Üçü de farklı açılardan Mısır'dan çok daha güçlü ve etkili. Bu yüzden Mısır anlaşmadan uzak duruyor. Son olarak da Doğu Akdeniz'deki siyasi duruma değinmek gerekiyor. Özellikle 2020 öncesinde bölgedeki bütün ülkeler bir araya geldiler. Batılı güçlerle bir olup Türkiye'ye karşı cephe aldılar. Tabii Türkiye hiçbirine nefes aldırmadı. Yani istediklerini alamadılar. Ardından normalleşmeler başladı ve gerginlikler rafa kaldırıldı. Belki de yerin altına gömüldü bir daha çıkmamak üzere. Ama tabii ki hala o dönemlerden kalma belli başlı ittifaklar ve ilişkiler var. O ittifakların tamamı bozulmadı. Mısır 2020 öncesinde bütün bölge ülkeleri gibi Türkiye karşısında konumlanmıştı. Bu da zaten çok şaşılacak bir şey değil. Çünkü Mısır açıklarında zor sahasında devasa bir gaz rezervi keşfedildi. Mısır hem buradan Avrupa'ya satış yapmak istiyor hem de bölgede keşfedilen bütün rezervlerin Avrupa pazarlarına taşınmasında ana enerji merkezi olmayı istiyor. Hatta bunun için 2019 yılında Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nu kurdular. Gaz Forumu'nun ülkelerini sayayım. Zaten Doğu Akdeniz meselesinin neden Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına engel olduğunu anlarsınız. Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nda Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail, Ürdün ve İtalya var. Ürdün ve İtalya'yı geç, kim kaldıysa zaten Türkiye'den rahatsız. Böyle bir ortamda eğer ki Mısır bu askeri pakta katılırsa Doğu Akdeniz'de bütün bu devletleri karşısına almış olur. Ya da en azından ilişkilerinde bir güvensizlik oluşur. Mısır Yunanistan'ı ve Güney Kıbrıs'ı kaybetmeyi göze alamaz çünkü bunların arkasında Avrupa Birliği pazarı var. Her ne kadar Türkiye ile ilişkileri düzelse de bir askeri ittifaka ortak şekilde girip Avrupa'yı ürkütmeyi göze alamaz. Yani Mısır'ın çok fazla sebebi var ve bütün bu sebepleri detaylıca konuştuk. Şimdi son soruyu
soruyu soralım. Peki yakın gelecekte Mısır'ın bu anlaşmaya katılma ihtimali var mı? Zaten saydığım sebepleri dinlerken bu sorunun cevabını çıkarmışsınızdır. Evet, Türkiye Mısır'ın katılmasını çok istiyor. Suudi Arabistan da bu konuda Mısır'ı ikna etmeye çalışıyor. Ama özellikle yakın gelecekte ve Sisi yönetimi baştayken bu iş çok zor. Katılırlarsa ciddi bir sürpriz olur. Ama ben bu bölgenin bu kadar fazla sürprize açık olduğunu zannetmiyorum. Peki nasıl olabilir derseniz, eğer bir gün Sisi yönetimi halkın önüne sandığı koyarsa ve şeffaf bir seçim yaparsa, işte o zaman böyle bir ihtimal ortaya çıkar. Çünkü halk Sisi yönetimini seçimle başa getirmez. Muhtemelen Müslüman Kardeşler ekolünden gelen bir grup başa geçer ve onlar başa geçtiğinde az önce saydığım sebeplerin %90'ı otomatikman aradan çıkmış olur. Yani böyle bir seçenekte evet, Mısır'ın katılımı mümkün. Ama bu gerçekleşmediği sürece Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılması benim için gerçekten çok büyük bir sürpriz olur. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu iş için özel bir çaba sarf ediyor. Eğer bu çaba sonucunda bahsettiğim sürpriz gerçekleşirse sadece takdir edilir. Çünkü bunca sebebe rağmen Mısır'ı bu pakta dahil edebilmek çok ciddi bir diplomatik başarı demektir. O da gerçekleşecek mi hep birlikte izleyip göreceğiz. Sizin bu konudaki görüşleriniz neler? Yorumlarda bunlardan da bahsetmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.